Enver Paşa 23 Kasım 1881 tarihinde İstanbul Divan yolunda doğdu. Babası Bayındırlık Teşkilatı'nda inşaat teknisyeni Hacı Ahmet Paşa'dır. Annesi ise Ayşe Dilara Hanım'dır. Annesi Kırımlı bir Türktür. Enver Paşa ailenin 5 çocuğunun en büyüğüdür. 4 tane kardeşi sırasıyla Nuri Killigil, Mediha Hanım, Muhammed Kamil Beyefendi ve Hasane Hanım'dır. Enver Paşa henüz 3 yaşındayken evlerinin yakındaki ilkokul olan İptidai Okulu'na gitti. Daha sonra Fatih Mektebi İptidaisi'ne girdi. 2. sınıftayken babası Hacı Ahmet Paşa'nın Manastır'a tayin olması nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Yaşının küçük olmasına rağmen 1889 yılında Manastır Askeri Rüştiyesi'ne kabul edilmeyi başardı. Manastır Askeri Rüştiyesi'nden 1893 yılında mezun oldu. Eğitimine 15. sırada girdiği Manastır Askeri İdadisi'ne devam etti. 1896 yılında bu okuldan 6. sırada mezun oldu. Daha sonra ise Harp Okulu'na geçti. Bu okulu 1899 yılında 4. sırada piyade teğmeni olarak bitirdi. Harp Okulu'nda okuduğu zamanlarda henüz öğrenci olan amcası Halil Paşa ile birlikte tutuklandı. Yıldız mahkemelerinde yargılanıp serbest bırakıldı. Daha sonra da Harp Akademisi'ne geçti. Burayı da 2. olarak bitirdi. 23 Kasım 1902 tarihinde Kurmay Yüzbaşı olarak 3. Ordu'nun emrinde Manastır 13. Topçu Alayı 1. bölüğüne verildi. Enver Paşa, Manastır, Koşana ve Üsküp'te çeşitli askeri görevlerde bulunduktan sonra 1904 yılında Kolağası, 30 Ağustos 1906'da binbaşı oldu. 1902 yılının Ekim ayında Manastır civarında eşkıya takibiyle görevlendirildi. 1908 yılına kadar bu görevine devam etti. Bu görev sırasında Bulgar çetelerine karşı verdiği mücadeleler kendisine milliyetçilik fikrinin gelişmesine rol oynadı. Bu çatışmalar esnasında bacağı yaralandı ve bir ay boyunca hastanede kaldı. Bu çalışmalarından dolayı 4. ve 3. Mecidiye, 4. Osmaniye nişanlarıyla Altın Liyakat Madalyası'na layık görüldü. Amcası Yüzbaşı Halil Bey ile konuşarak merkezi Paris'te bulunan Jön Türk Hareketi'nin Selanik'teki bir kolu olan, daha sonra adı İttihat ve Terakki Cemiyeti olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne katılmayı kabul etti. Bursalı Mehmet Tahir Bey'in rehberliğiyle cemiyete 12. üye olarak kabul edildi. Enver Bey'e cemiyetin Manastır şubesini kurma görevi verildi. İttihat ve Terakki'nin başlattığı ihtilal hareketleri içinde yer alan binbaşı Enver Bey, kız kardeşi olan Hasene Hanım'ın eşi olan ve sarayın adamı olarak bilinen Selanik Merkez Kumandanı Kurmay Albay Nazım Bey'i öldürme planı içinde yer aldı. 11 Haziran 1908 günü gerçekleşen suikast girişimi Nazım Bey'in ve onu öldürmekle görevli Fedai Mustafa Necip Bey'in yaralanmasıyla sonuçlandı. Enver Bey Divan-ı Harbe sevk edildi. Fakat İstanbul'a gitmek yerine 12 Haziran 1908 gecesi dağa çıkıp ihlal başlatmak üzere Manastır'a doğru yola koyuldu. Lesne'nin Niyazi Bey'in dağa çıktığını öğrenince Manastır yerine Tikveş'e yöneldi. Cemiyeti Tikveş'te yaymaya çalıştı. Ohlili Eyüp Sabri Bey de onu izledi. Bu hareket 2. Abdülhamit tarafından 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesine önemli katkı sağladı. Enver Bey dağa çıkan subaylar arasında en kıdemliydi ve önemli faaliyetler gerçekleştirdiği için Hürriyet kahramanı olarak kabul edildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en önemli isimlerinden birisi oldu. Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra Makedonya Genel Müfettişliği ve Berlin Askeri Ateşeliği gibi görevlerde bulundu. Berlin Askeri Ateşesi olarak görevlendirilmesi 5 Mart 1909'da oldu. Bu görev sırasında Enver Bey Alman kültürüyle tanıştı. Alman kültüründen çok etkilendi. İstanbul'da 31 Mart olayının patlak vermesi üzerine geçici olarak yurda döndü. Selanik'ten İstanbul'a giden ve komutanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın üstlendiği hareket ordusuna katıldı. Hareketin kurmay başkanlığını Kolağası Mustafa Kemal Bey'den devraldı. İsyan bastırıldıktan sonra 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine 5. Mehmet Leşat geçti. İsyan bastırıldıktan sonra Enver Bey Berlin'e geri döndü. 1911 yılında geri İstanbul'a döndü. Mehmet Leşat'ın yeğeni olan Naciye Sultan'la nişanlandı. Arnavutluk'ta çıkan isyan üzerine gittiği İşkotlar'da isyanın bastırılmasında etkili oldu. Tekrar Berlin'e gitti fakat İtalyan Trablusgarp'a saldırması üzerine geri döndü. Enver Bey İtalyanlara karşı gerilla savaşı yürütülmesi fikrini İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerine kabul ettirdikten sonra Mustafa Kemal Bey ve binbaşı Fethi Okyar Bey gibi kişilerle bölgeye gitmeye koyuldu. İstanbul'dan bir gemiyle 23 Eylül 1911 tarihinde yola çıktı. Gizli bir görevde olduğu için önce doktor, ardından Suriyeli bir tüccar kılığında yolculuk yaptı. 15 Ekim'de İskenderiye'ye ulaştı. Oradan da deve üstünde zorlu bir yolculuktan sonra 22 Ekim 1911 tarihinde Trablusgarp'a geçti.
Bingazi ve Derne'deki kuvvetlerin başına geçen Enver Bey, hanedan damadı olmasında kazandırdığı saygınlıkla 20.000 kişiyi seferber etmeyi başardı. Adına para bastırıp bölgeye hakim oldu. Bir yıl süren mücadele sonunda Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine diğer Türk subaylarla birlikte İstanbul'a çağrıldı. Bölgeyi bundan dolayı 25 Kasım 1912'de terk etti. İtalyanlara karşı verdiği başarılı mücadelelerden dolayı 1912'de rütbesi yarbaylığa yükseldi. Balkan Savaşı'nda düşman kuvvetlerinin Çatalca'da durdurulmasında önemli katkı sağladı. 1. Balkan Savaşı Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlandı. Kamil Paşa hükümeti kendilerine Londra Konferansı'na önerilen Midye-Enes sınırını kabule yanaşıyordu. İttihatçıların kendi aralarında yaptığı ve Enver Bey'in de katıldığı toplantıdan zor kullanarak hükümeti devirme kararı çıktı. 23 Ocak 1913 günü Enver Bey'in öncü rolü oynadığı Baba Ali baskını gerçekleşti. Baskın esnasında Harbiye Nazırı Nazım Paşa, Yakup Cemil tarafından öldürüldü. Enver Bey, Mehmet Kamil Paşa'ya istifasını imzalattı. Padişahı ziyaret ederek Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazam olmasını sağladı. Böylelikle İttihat ve Terakki Cemiyeti, askeri darbe ve iktidarı ele geçirmiş oldu. Baba Ali baskından sonra Enver Bey, 2. Balkan Savaşı'nda Bulgar ordusu başka cephelerde savaşmakta olduğundan dolayı bir dirençle karşılaşmadan 22 Temmuz 1913 tarihinde Edirne'ye girdi. Bundan sonra saygınlığı artan Enver Bey, Edirne Fatihi unvanını aldı. 18 Aralık 1913'te rütbesi albaylığa, 5 Ocak 1914'te ise generalliğe yükseltildi. Hemen ardındansa istifa ettirilen Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa'nın yerine Harbiye Nazırı oldu. 5 Mart 1914'te 5. Mehmet Reşat'ın yeğeni olan Emine Naciye Sultan'la damat Ferit Paşa konağında evlendi. Böylelikle damadı şehriyarı oldu. Enver Paşa Harbiye Nazırı olduktan sonra orduda bazı düzenlemeler yaptı. 1000'den fazla yaşlı subayı ordudan tasfiye etti. Genç subayları önemli görevlere getirdi. Ordu için Fransız modeli yerine Alman stili uyguladı. Alman subayları Türk ordusunda danışman yaptı. Alaylı subayların çoğunun işine son verdi. Ordunun gençleşmesini sağladı. Askerlerin üniforması değiştirildi. Orduda okuryazarlığın artması için çalıştı. Enveriye yazısı denilen bir alfabe uygulamaya koydu. Said Halim Paşa kabinesi ve Talat Paşa kabinesinde yaptığı Harbiye Nazırlığı 14 Ekim 1918 tarihine kadar devam etti. Enver Paşa 2 Ağustos 1914'te Rusya'ya karşı gizli bir Türk-Alman ittifak anlaşması imzalanmasını sağladı. 10 Ağustos'ta Boğazlardan girmesine izin verilen Goben ve Breslau adındaki Alman gemilerinin 29 Ekim'de Rusya'ya saldırması için gerekli onayı verdi. Böylece Osmanlı Devleti de 1. Dünya Savaşı'na dahil oldu. Enver Paşa bu büyük savaşta Harbiye Nazırı olarak askeri harekatın yönetimini eline aldı. 3. Ordu'nun Doğu cephesinde Rus kuvvetlerine karşı giriştiği Sarıkamış Harekatı'nın komutanlığını üstlendi. Ocak 1915'te gerçekleşen harekatta Türk birlikleri tam bir bozguna uğradı. Enver Paşa ordunun komutasını Hakkı Hafız Paşa'yı bırakıp İstanbul'a döndü. Savaş boyunca da başka hiçbir cephede komutanlık görevi üstlenmedi. Uzun bir süre boyunca İstanbul basınında Sarıkamış Harekatı hakkında bir haber ya da yayın yapılmasına izin vermedi. 26 Nisan 1915'te Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili olan Enver Paşa, Eylül ayında Kor Generalliğe yükseldi. 93 Harbi esnasında yerli Ermenilerin Osmanlı'ya karşı yayılımcı Rus orduların yanında çarpıştığını ve cephe gezisinde isyanlar çıkarttığını bilen Enver Paşa, 2 Mayıs 1915'te Dahiliye Nazırı Talat Paşa'ya gönderdiği gizli telgrafla isyancı Ermenilerin bölgeden uzaklaştırılmasını istediği uygulama Talat Paşa tarafından başlatıldı. 27 Mayıs'ta tehcir kanunu çıkartılarak yürürlüğe kondu. 1917 yılında Kutul Amare'de İngiliz General Charles Festenzel'ın tutsak alınması ve Kafkasya cephesinde Ruslara karşı elde edilen başarılar üzerine Enver Paşa'nın rütbesi Orgeneralliğe yükseltildi. 14 Ekim 1918 tarihinde Talat Paşa kabinesi istifa ettiği zaman Enver Paşa'nın Harbiye Nazırlığı görevi de sona erdi. İngilizlerin İttihat ve Terakki üyeleri hakkında yakalatma emri çıkarmasından sonra Cemal Paşa ve Talat Paşa ile birlikte Enver Paşa bir Alman torpidosuyla yurt dışına kaçtı. Önce Odessa, oradan Berlin'e gidip daha sonra da Rusya'ya geçti. İstanbul'da Divan-ı Harp Enver Paşa'nın rütbelerini geri aldı. 1 Ocak 1919'da hükümetçe askerlikten ihraç edildi. Enver Paşa 1918 ve 1919 yıllarının kışlarını kimliğini gizleyerek Berlin'de geçirdi. İttihat ve Terakki yeniden örgütleme çalışmalarına girdi. Almanya'da bulunan Sovyet siyaset adamı ve gazeteci olan Karl Liebknecht ile görüştü. Karl Liebknecht'in davetiyle Moskova'ya gitmek için yola çıktı. 3. deney işinde Moskova'ya gidebildi.
Moskova'da Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçelin ve Vladimir Lenin'le görüştü. 1 Eylül ile 8 Eylül 1920 tarihleri arasında Bakü'de gerçekleşen 1. Doğu Halklar Kurultayı'nda Libya'yı, Tunus'u, Cezayir'i ve Fas'ı temsilen katıldı. Ancak bu kongre önemli sonuçlar getirmedi. 1920 yılının Ekim ayında Berlin'e döndü. 15 Mart 1921 tarihinde Talat Paşa öldürüldü. Böylelikle Enver Paşa İttihat ve Terakki'nin önderi durumuna geldi. Tekrar Moskova'ya gitti. Ankara hükümetinin Moskova'ya gönderdiği Bekir Sami Bey başkanlığındaki Türk delegelerle görüştü. Anadolu'da süren milli mücadeleye katılmak istedi. Fakat bu isteği kabul edilmedi. 1921 yılının Temmuz ayında Enver Paşa bir İttihat ve Terakki Kongresi topladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan eski iddiaçılardan bazıları Mustafa Kemal'in yerine Enver Paşa'nın geçmesini istiyorlardı. Enver Paşa 30 Temmuz'da Ankara'ya Yunan saldırıları başlayınca bir kurtarıcı gibi Anadolu'ya girmeyi umut etmişti. Fakat Enver Paşa'nın bu umudu Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla boşa çıktı. 1921 yılının Ekim ayında Orta Asya'daki Müslümanları sömürgeci İngilizlere karşı birleştirme ve bir İslam birliği kurma niyetiyle Teşkilat-ı Mahsus'a eski liderlerinden Kuşçubaşı Hacı Sami ve diğer iddiaçılarla birlikte Batum'dan Buhara'ya gitti. İslam devletini kurmak için büyük uğraşlarda bulundu. Ruslara karşı savaşan Basmacıları örgütleyip Basmacı isyanının başlamasına destek verdi. Fakat sonucu değiştirmesi mümkün olmadı. Şubat 1922'de komutasında topladığı Basmacı birliklerle Duşanbe'yi ele geçirdi. Duşanbe'deki Sovyet garnizonunu tutsa kaldı. Ardındansa Horasan üzerine yürüyerek Kızıl Ordu birliklerinin Horasan ve Buhara'dan çekilmelerini istedi. 28 Haziran 1922'de Kafiran Savaşı'nı kaybettikten sonra dağlara çekilmek zorunda kaldı. 4 Ağustos 1922'de Tacikistan'da Belcivan yakınlarında Yakov Arkadiyevich Melkumov komutasındaki Bolşevik Ruslara karşı yapılan bir çarpışmada Rus mitralyözünün açtığı ateş sonucu şehit düştü. Çeğen köyüne gömüldü. 3 Ağustos 1996'da naaşı Türkiye'ye getirildi. Bir gece boyunca Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'nde tutuldu. Ölüm yıl dönümü olan 4 Ağustos 1996 tarihinde Şişli Camisi'nde 8 tane imamın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şişli'deki Abide-i Hürriyet Tepesi'nde Talat Paşa'nın yanındaki mezara defnedildi.